Merhaba, bu programda birbirinden farklı ve harikulade insanlar tanıyacaksınız. Kadın, erkek, genç, yaşlı, köylü, kentli, öğrenci, emekli. Tek bir ortak noktaları var. Hepsi birer kahraman. Kripto varlık dünyasıyla tanıştılar ve hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını değiştirdiler. Öğrendiler, öğrettiler. Kazandılar, kaybettiler ama asla vazgeçmediler. Ve şimdi size anlatmak istedikleri hikayeleri var. İsimli kahramanlar başlıyor. İlk durağımız Ankara, ilk kahramanımız Kamile Uray. Kamile abla, Ankara'nın, bürokrasinin, bakanlıkların o ciddi koridorlarını düşünün. İşte bir gün o koridorlarda bir karar alıyor Kamile abla ve bambaşka bir hikaye yazıyor. Masanın arkasından ekranın başına geçiyor ve bugün bütün kripto varlık dünyası onu tek bir isimle tanıyor. Kamile Hoca. Daha önce bankada çalıştım 15 yıla yakın. Orada uzmandım. Daha sonrasında özelleşmeden dolayı Ticaret Bakanlığı'na geçtim. Orada da uzun süre işte 15 yılda orada çalıştım. Yarı yarıya öyle geçti diyeyim. Aslında ben ilk kriptomu 2017'de aldım ama 2015'te böyle ilanlar görüyorum. İşte Bitcoin alın bilmem ne falan. Yani araştırdım onu alayım falan dedim. Yok alamıyorum. Yani bir borsaya güvenemiyorum. Vazgeçtim. 2017 yılında bizim bir akrabamız ilk kriptosunu almış. Ondan sonra bir aracı kurumdan tekrar hesabına göndermiş, test etmiş. Aa dedi tamam dedi bu oluyormuş dedi. Böyle ben aldım dedi. O zaman dedim tamam nereden aldım falan. Ben de başladım. İlk Bitcoin'imi aldım. Ben güzel bir zamanda girmişim. Zaten bu piyasaların en tehlikeli şeyi yani ilk başta kazanmak diyeyim. İlk başta çok güzel kazanıyordum. Öyle güzel bir boğaya da girmişim ki her gün kazan katlanıyor. Sabah kalkıyorsun bir daha katlanıyor falan. O kadar mutluyuz ki bu hesabı açtıkça, cüzdanları açtıkça falan. 2017'nin sonunda işte Bitcoin 19-20 bine geldiğinde o zaman düşmeye başladı. O kazandığım zaman artık ben biliyorum diye herkese akıllar veriyorum falan. Öyle bir moddayım. Sen de al falan diyorum ama bilmeden yapıyormuşum meğerse. Boğa bitince ayıya girmişiz. Onun farkında değilim ama ben kripto ile ilgili işte kaybetmeye başlayınca öğrenmek istiyorsun. İnsanlar sohbet ediyor falan. Kim ne diyorsa hepsini böyle o kadar dikkatli dinliyorum, okuyorum ki bir şey de ben kapacağım falan diye. Yüksek takipçili hesabı takip ediyorum. Sonra diyorum ki onun takip ettiği diğer yüksek takipçili hesaplarda kripto ile ilgili bilgi veriyordur diye ben hepsini takip ediyorum. Volkan Hocam var Altcoin Türk'te onu takip etmeye başladım. Şimdi onu takip ettiği birini takip ettim. Şimdi ara sıra bakıyorum gol diye yazıyor upuzun. İlk başta anlamadım acaba kripto mu arttı falan diye düşünüyorum. Buna mı sevindi? Meğer neymiş? Sonra bir baktım meğersem Beşiktaş Teknik Direktörü'nü ben kripto ile ilgili bilgi veren bir şey sanıyorum, fenomen sanıyorum. Bu arada bu esnada bakanlıkta çalışmaya devam ediyorsun. Devam ediyorum. Ne yapıyorsun orada? O bakanlıkta da ben en son araştırmacıydım ama ondan önce 14 yılda bakanlıkta müdür vekilliği yaptım. Ben dedim bir müdürlük sınavına gireyim. O sınava girdim. İşte belli bir derece aldım ama sözlü de ünvanı vermedik. Öyle olunca ben artık oradaki beklentilerimi de bitirdim. Çok yoğun çalışıyorsun. Birden boşluğa düştüm. O zarardan sonra kripto ile ilgili öğrenmem gereken şeyler olduğunu anladım. Çeşitli gruplara girdim. Aynı dilden konuşan o zaman çok azdı. Topluluklara girdim ve daha sonra teknik analiz diye bir şeyin olduğunu öğrendim. Bu gruplardan birinde tanıştım işte Sait Hocam şu anda onunla birlikte eğitim veriyoruz. Ona dedik ki bize teknik analiz eğitimi vereceksin. Zorla yani o da öyle bir şey yapmıyordu. Ondan teknik analiz eğitimi aldım. Meğersem teknik analizi öğrendikten sonra piyasa bizim düşündüğümüz gibi yok herkes coşacak dediğinde coşmuyormuş. Bunun bir ahengi bir dalgası varmış. Teknik analizde bunu öğrendim. Ufak ufak kazandıkça da hoşuma gidiyor ama gene de hani insan cesaret edemiyor. Ben o zaman 27-28 yıllık
kamu personeliyim. 2 tane çocuk var, onları geçindireceksin. Emekli olsan maaşın 1/3'üne düşüyor. Bu sorumluluk var, çocukları okutacaksın falan. Hatta ben bunu öğrenirken o dönem hani çok daha kendimden emin değilim. Bütün Migros'tur, A101'dir, bilmem nedir. Bütün böyle yerlere ben CV gönderdim. Yarı zamanlı çalışayım falan diye. Onların hepsine başvuruyorum. Ama hiçbirisi bana dönmüyor. Çünkü belli bir yaştasın. Kimse kabul etmiyor. Ne kadar bilirsen bil. Ki banka kökenliyim, oradaki her şeyi yapabilirim. Sürekli kafamda kuruyorum. Ben ne yapabilirim? Nasıl geçinebilirim? Diyorum ki cep telefonu dükkanı mı açsam emekli ikramiyemle? Öyle mi geçinsem falan. Bunları düşünürken işte bu teknik analizi öğrenince yavaş yavaş kazanmaya başladım ama çok emin değilim. Dedim ben artık emekli olacağım. Yani ne olursa olsun dedim ve o kararı verdim. Bir günde arkadaşlarla bir yerde oturuyorduk. Pat diye gittim. Ben dilekçemi vereceğim ve o gün dilekçemi verdim. Emekli olmaya karar verdim. Daha sonra bu bana teknik analiz öğreten hocam dedi ki beraber teknik analiz eğitimi verelim. Onunla birlikte teknik analiz eğitimlerine de başladık. Hem yaptığım işlemlerden kendi geçimimi sağlayabiliyorum ki maaşımı düşünün. Yani şu anda emekli maaşım benim 35.000 lira. Yani hangi ünvandan olursan ol bununla ben 2 çocuğu geçindirmeye çalışıyorum. Okutuyorum. Evet, yani ben kriptoyla tanışmasaydım kesinlikle böyle geçinemezdim. Yani aç kalırdık galiba, diyorum annemin evine falan gider taşınırdım galiba. Bazı şeyler hani hayatta kötü görünürken ben o dönemde hani ünvanda yükselmek istedim, olmadı, işe gitmek istemedim, artık hani oradaki beklentiyi bitirdim, sanki hayat tamamen bitmiş gibi düşünürken bir anda kriptoyla tanışmak bana aslında meğersem güzel bir yol hazırlıyormuş. Ve sonrasında ben hani hem eğitim veriyorum hem de yaptığım analizleri Twitter'da paylaşmaya başladım. Bu sefer Beşiktaş Teknik Direktörü de seni takip etmeye başladı mı? Bilmiyorum. Takipçilerin çok arttı. Genç yaşlı, ben de takip ediyorum. Peki az önce dedin ya, yükseldi. Ben zannettim ki bu iş hep böyle olacak. Sonra birden ayı dönemine girdik, düşüş başladı. Evet. İşte o düşüşte ne yaptın? İşte o düşüşte ilk başta fenomenleri takip ediyorum diyorum ya. Diyorlar ki Bitcoin her yerden alınır, satılmaz. Ben de inanıyorum ve düştüğü halde diyorlar ki 50.000 olacak, 25.000 olacak, 20.000'den düşüyor. Ona da inanıyorum. O zaman diyorum hemen azıcık düşünce alayım diyorum. Aldıkça düşüyor. Gittikçe kasa, ben hani bir yılda çok güzel kazanmıştım ya. Öbür yılda da aynı seviyeye geldim. Kripto ile ilgilenen belki en yaşlı kişilerden birisiyim. 59 yaşındayım. İş arkadaşların, mesai arkadaşların ne demeye başladılar? Evet. Sen kariyeri böyle değiştirince, yükseliş başlayınca. Ben ilk başta diyorum ya, bakanlıktayken arkadaşlara işte kripto alın deyip de böyle kötü gözle bakanlar, Bitcoin düşecek, senin kripto diyenler, sonrasında Öyle mi diyorlardı? Senin kripto. senin kripto, senin Bitcoin ne oldu falan diyorlar. Düştükçe böyle diyorlardı. Daha sonra bir şekilde bu yolu tuttum. Bir şeyler kazanıyorum. Sonra bana ufaktan sormaya başladılar. Buradan alabilir miyim? Neyi alayım falan. Bugün tam zamanlı bir teknik analist ve aynı zamanda trader ve eğitmen olarak 24 saatin nasıl geçiyor? Hemen arkamızda senin Evet. ofisin var. Ekranlar açık. Evet, ofisim. 28 yıl kamuda çalışınca erken kalkmaya alışmışım. Her ne kadar bir yere işe gitme zorunluluğum olmasa da sabah ben 7-7.30 gibi uyanıyorum. Tabii ilk başta baktığım telefondan Bitcoin ne olmuş? Bir ona bakıyorum yani. Bu Gözünü açar açmaz Gözümü ilk açar refleks o açmaz mu? bakıyorum. İlk refleksim o bitmedi bir türlü o refleks. Daha sonra hani bakıyorum hani piyasalarda ne oluyor, onları araştırıyorum. Ekranın karşısına geçip ilk başta bütün piyasalarda takip ettiklerim var. Onların şöyle grafiklerine bir bakıyorum. O zaman piyasanın ana yapısını algılıyorsun. Sonrasında işte 9 gibi, ben mesaiye gider gibi saat 9'da tweetlerimi atmaya başlıyorum. İlk başta Bitcoin analizi, işte kripto ile ilgili sözler falan, bunları paylaşıyorum. Birkaç sorulanı yapıyorum falan derken işte sonrasında kahvaltı, ama bunu yaparken de mutlaka kahveyle ekranın başında olurum. Çok keyifli oluyor. Sonrasında hani ev sorumluluklarım var. Kızım mesela üniversitede okuyor, okula gidiyor. Oğlum bazen evde oluyor. Onun kahvaltısını hazırla. Kendim kahvaltımı yap falan. Evi süpür. Aslında bu ekran hep açık oluyor ama ben sürekli ekran başında olmuyorum. Daha sonra diğer sorumluluklarım devam ediyor. Alarmlarımı kuruyorum. Eğer bir şey takip ediyorsam o alarm çaldığında gelip bakıyorum, hani benim istediğim seviyeye gelmiş. Burada bir işlem yapabilir miyim falan. Okuyorum. Hani bu konuyla ilgili bilgiler halen öğreniyorum. Yani kripto logaritmik ilerliyor ve her gün yeni bir bilgi. Peki senin yakın arkadaşların, aralarında emekliler vardır, ev hanımları vardır Evet, belki. evet.
Onlar sana bakıp Kamile Allah aşkına ne yapıyorsun diye soruyorlar mı yoksa alıştılar mı? Alıştılar. İlk başta tabii çok ciddi eleştirmeseler, yüzüme söylemeseler bile anlıyordum böyle şeyi, beni eleştirerek baktıklarını, ama şimdi herkes kabullendi. Kriptoyla ilgilenmeme, buradaki şeyimi. Artık benim bir iş modelim oldu. Evden çalışıyorum, kriptoyla ilgileniyorum. Bununla ilgili analiz paylaşıyorum. İşim var dediğim zaman benim kabul ediyorlar şu anda. Kamile abla, benim gibi hiç bilmeyenler bu işi anlar hale nasıl gelir? Gelebilir mi ya da? Kesinlikle gelebilir. Ben 2017'de girdim. 2019'dan beri de eğitim veriyorum. Direkt profesyonel 3 aylık eğitim verdiğimiz 300 kişiye yakın. Bir de kadın akademisinde eğitim verdiğimiz genç kızlar diyeyim, kadınlar, onlar da var. Şimdi ben şunu gördüm. Hiçbir şey, aslında teknik analizi en güzel ve eğitimlerimize katılan hiçbir şey bilmeyen daha güzel öğreniyor. Gerçekten mi? Evet, hani bir şeyi öğrenmeye çalışıp da yarım yamalak bilgisi olanın öğrenmesi daha zor oluyor. Çünkü kafasında eski bilgi kalıpları var. Onu aşmak daha zor oluyor. Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. En başarılı olabilecek öğrenci tipisin bir kere. Bir anımızı anlatmak istiyorum. Gaziantep'te tanıştık. Kamile abla bir eğitim veriyor. O eğitimin mezuniyet töreninde diyelim. Ve bana dedi ki, Duygu, grafiklerde mumlar var. Biliyor musun, o mumlara bakıp tüp diyenler bile oldu. Yeni başlayan öğrenciler oldu. Ben de içimden dedim ki işte o tüp diyenlerden biri de benim. Ama benim gibi bu tüp diyenler arasında sonradan çok gururlandığın öğrencilerin oldu mu? Bir öğrencim var mesela, o da hani en çok da şey oluyor. Bu yaşta öğrenebilir miyim diye geliyorlar ve kadınlar ben öğrenebilir miyim, para yönetimi falan diye geliyorlar. Mesela çok iyi yemek konusunda Instagram'da hatta paylaşımları yapan bir öğrencimiz vardı. Müthiş öğrendi. Çok güzel analizler yapıyor ve çok iyi işlemler yapıyor. Twitter'da falan da yazanlar oluyor. Ayı sezonuna girdiklerinde mesela işte bir ayda bu şu kadar yükselir mi? 3 ay sonra benim paraya ihtiyacım var. Şu kadar olur mu falan diye böyle sorular geliyor. Anlıyorum ki bunlar aslında ihtiyacı olan parayla girmişler. Bu çok önemli, bu Evet. söylediğin. İhtiyacı olan parayla yapmasınlar mı? Zaten yani o soruyla artık stres hiç bitmiyor. Tabii. Yani sürekli her harekette etkileniyorlar. Halbuki aslında bu yaptığımız hani kriptoda olsa yatırım. Ya biz bir yatırım yapıyorsa ihtiyacımız olmayan parayla yapmamız lazım. 2-3 ay sonra, 1 ay sonra çocuğun okul parasını onu yatıranlar bile oluyor. Kredi çektim diyor. Bununla diyor yatırım yaptım diyor. Kredi borcumu ödüyorum ama yatırım yaptığımda iyice düştü diyor. Ben ne yapacağım diyor. Zaten artık onu aşamazsın ve bu duyguyla o kadar çok yanlış yapılır ki. Ya yatırım tradersan bile yani ihtiyacın olan parayla bu piyasaya girmemek gerekiyor. Yoksa yönetemiyorsun. Yani gerçekten intihar edeceğim falan diye yazanlar da oldu. Bir de kaldıraçlı işleme giriyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Şu son bundan önceki bir boğa sezonunda bana çok yazan oldu. Ya 100 bin dolar, 200 bin dolar hiçbir şey bilmiyor ve kaldıraçlı piyasaya girmiş. Çünkü şey deniliyor ya, işte ben burada şu kadar kazanıyorum falan diye. İnsanlar da sanıyor ki işte ben 100 bin dolarla aldım 10 kaldıraç, işte bu milyonlar edecek. Çünkü hızlı zengin olmayı istiyoruz. Yok, öyle bir dünya yok yani. Hızlı zengin olma diye bir şey yok. Yatırım sabır işidir. Yeni yatırım yapanlar sepet yapsın lütfen. Altını da olsun, gümüşü de olsun, BIST'ten de olsun, kriptosu da olsun. Öyle olunca biri düşüyor, biri yükseliyor. Senin sepetin en azından kasan bir şekilde dengede duruyor. Bir kısmı teknik analizse, büyük bir kısmı psikoloji. Psikolojini yönetemiyorsan ne yaparsan yap, boğada da olsan zarar edebiliyorsun. Tam bununla ilgili bir sorun var. Psikolojiyle ilgili. Yakınlarda bir iş insanıyla sohbet ediyorum ve ona aklımdaki bir yatırım fikrini anlattım. Dedim ki bunu yapayım mı? O da dedi ki hayır, bunu yapma çünkü trend orada değil, artık bambaşka bir şey önerdi ve haklıydı. Bir hafta sonra yeniden karşılaştık aynı iş insanıyla. Dedi ki Duygu Hanım, sen bende bir ufuk açtın. Dedim ki nasıl bir ufuk açmış olabilirim ben? Çünkü şunu düşündüm dedi. Artık bu yatırım fikri senin bile aklına geldiyse benim buradan çıkmam lazım, bu alandan çıkmam lazım. Şimdi yatırım psikolojisindeki sana göre en önemli tüyo nedir? Annem babam faktörü, senin dediğin gibi. Bu konuyla ilgilenmeyen herkes bu konuyla ilgili konuşuyorsa, işte kahvede ne bileyim çarşıda pazarda bununla ilgili konuşuluyorsa artık o zirveye gitmiştir. Düşmesi yakındır. Belki biraz daha gidebilir. Çünkü bu düşünenleri alıp birileri satacak tabii. Onlara satacaklar. O yüzden çok daha yükselecek diyorlar aslında. Annem bile benim kriptoyu soruyorsa, bu çok artmış falan diyorsa, o zaman satacağız. Mesela bir şey aldın,
of ben çok güzel kazandım, ne güzel ama bu daha da yükselecek, biraz daha bekleyeyim ama güzel de kazandım, daha gidecek diye bir his oluyorsa bil ki sat. Hiç bekleme. Sen kazanırken mi öğrendin, kaybederken mi ve ne öğrendin? Kaybederken öğrendim. Kazanırken her şeyi bildiğimi sanıyordum. Kaybetmeye başlayınca meğersem yaptığım hamlelerin ne kadar yanlış olduğunu fark ettim. Yani öğrenmeye başladım, araştırmaya başladım. Burada da ben hep şeyi diyorum, hani bir şeyi alırken aslında biz hani bir ayakkabı alırken kaç tane mağaza geziyoruz değil mi? Kaç tanesine fiyatına bakıyoruz. Ne bileyim deriden mi yapılmış, şundan mı yapılmış, bunlara bakıyoruz veya kim üretmiş, bunlara bakıyoruz. Ama finansal sektöre girenler orada ne olur? 1.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira öyle bir maliyetin oluyor. Milyonlarca doları veya ne bileyim senin için önemli bir para, 50.000, 100.000. Bunu hiç böyle araştırma yapmadan birisi söylüyor diye yatırım yapıyorlar. En tehlikelisi bu. Aslında sen bütün Türkiye'de eğitim veriyorsun. Genelde de herhalde genç kadınlarla ya da kadınlarla bir araya geliyorsun. Seni böyle çok etkileyen insanlar, olaylar, eğitimler var mı? Bir kadın derneği var. Bilişimle Girişimci Kadın Derneği. Hani boşluktayım ya, onların bir kahvaltısı var, ona davet ettiler ki bunlar bilişimle ilgilenen belli bir meslek edinmiş kadınlar. Orada herkes kendini tanıtıyor falan. Sen neyle uğraşıyorsun? İşte bu kripto sektörüyle, teknik analizde alım satım yapıyor falan. Yani oradaki o kadar kadın çoğu şey dedi, ama para yönetimi beni korkutuyor, ben buna yaklaşamam falan. Böyle mühendis olmuş mesela ama para yönetimini ben yapamam, bu bana göre değil diyen bir sürü kadın vardı. Onlar dediler ki hani madem biliyorsun anlat bize. Onlara bir gün böyle finansal okuryazarlıkla ilgili eğitim verdim. Aslında farkında değiller, altın alıyorlar. O da işte Aslında paranın yönetimi. yatırım yapıyorlar, yönetiyorlar. Dolar alıyorlar. Yani bu da aynı şey. Günlere giriyorlar, orada para biriktiriyorlar. Farkında olmadan bunu yapıyorlar ama borsa, kripto bilmem ne deyince korkuyorlar. Çok kadın öğrencin ya da kadın trader var mı? Çok. Kripto varlık piyasasında. Evet. Öyle mi? Ciddi arttı. Yani biz girdiğimizde 2017-2018 yılında 2-3 tane kadın vardı. Çok azdı ama şu anda ciddi anlamda çok kadın ilgileniyor ve bence kadınlar da çok da başarılı oluyorlar. Kadının doğasından gelen bir sabır duygusu var. Zaten hani bir yatırımda da en önemli şey sabır ve dikkat. Hani birçok şeyi bir arada yapabilmek falan. Bütün kadınlarda olan ve bunlar bu sektöre acayip uyuyor aslında. Ciddi başarılı oluyorlar. Peki kripto dünyasına dair senin burada bizimle paylaşacağın en kripto sır nedir? İşin püf noktası nedir? Aslında en kriptosu ben de merak ettim, bu Satoshi Nakamoto. Öyle mi yaşıyor mesela? Benim işim. Kimsin? Nedir? Bir topluluk mu? Nedir? Niye saklandın? Binance Türkiye ile yolun nasıl kesişti ve neler yapıyorsunuz birlikte? İlk defa kurulduğu zamanları biliyorum yani. Daha sonrasında hani kullanıcı dostu geldi uygulaması ve hani o dönemler mesela yeni bir kripto çıkıyor. Hepsi tüm borsada olmuyor. En proaktif olarak Binance TR ile borsada listeliyordu falan. Onları da takip etmek için tanışmış oldum. Yani bir sürü aslında borsada hesabım var ama sanki bana en kolay arayüzü olan burası gibi geliyor. Ve artık hani zamanla hani Twitter'da paylaşmaya başladım diyorum ya, sonrasında takipçiler artmaya başladı falan. İlk şeyim Binance TR ile beni Kadınlar Günü'nde bir yemek vardı. Bu konuyla ilgilenen kadınları davet ettiler. Ve orada kadınlarla falan sohbet ettik. Teknolojide kadın akademisinden bahsettiler. Burada eğitim verir misiniz dediler. Kadınlara eğitim vereceğiz, bununla ilgilenen kişilere. Bu fikir çok hoşuma gitti. Çünkü bir topluluğun içinde kadın ne kadar çok olursa o topluluk daha düzgün ilerliyor. Bu para yönetiminden korkan kadınların korkmaması, onlara bir yolculuklarında ufak bir ilham olabilme şeyiyle Binance TR ile eğitim vermeye başladık. Viteç ile birlikte kadın akademisiyle 3 yıl falan oldu. Hatay'a gittik, orada eğitim verdik. Antep'e gittik, orada eğitim verdik. Online eğitimler veriyoruz falan. Ve her seferinde oluyor. Hani böyle kadınlar giriyor eğitime, korkuyla giriyorlar aslında. Gelmişler ama korkuyorlar. Sonrasında hani dinledikçe aslında korkulacak bir şey olmadığını anlayıp böyle gözlerinde böyle pırıltılarla ayrıldıklarını görüyorum. O çok hoşuma gidiyor çünkü bunu ben de yapabilirmişim ya diyorlar. Sence kripto varlık dünyasının geleceği nereye gidecek? Biz gelecekte neler yaşayacağız? Kripto varlık dünyası bence büyüyor.
gençlik aşamasında diyeyim. Çok daha yeni bir sektör. Hani derler ya, emekleme adımları. Evet yani 2017'de emekliyordu. Şimdi biraz büyüdü. Artık devletler girdi bu işin içine. Yani kurumsal yatırımlar geliyor kriptoya. Kripto sektörü bir kere daha da büyüyecek. Ama kaç bin tane, 20 bin, 30 bin tane yeni token var. Bunların hepsi büyüyecek mi birlikte? Sanmıyorum. Bazıları parlayacak, bazıları batacak ama sağlam projeleri olan, sağlam ekibi olanlar mutlaka devam edecek. Buradan geri dönüş yok. Yok. İleri gidiş var. Daha ileri. Programımızın ismi İsimli Kahramanlar. Çünkü bence kendini var eden, çevresinin hayatını değiştiren herkes birer kahraman bu dünyada. Sana göre kripto dünyasının kahramanları nasıl insanlar? Kripto sektöründekilerinin sanki daha aktif, daha çok kendini geliştiren, her gelişmeye daha hızlı ayak uyduran kişiler bence kriptonun şeyi. Yani yeni ne çıkıyorsa hepsini kriptoda duyuyoruz ilk başta. Öyle bir sektör, hiçbir şeyi, yeni gelişmeyi kaçırmıyorlar ve anında uyum sağlayabiliyorlar. Süper kahramanlar. Yani. Evet bence öyle. Kuğulu Park. Böyle kafayı toplamak için dolaştığın, yürüdüğün yerlerden biri. Evet. Piyasa kırmızıyken şöyle gelip bir etrafı gezmek, burada dinlenmek, şu karşıda banklar var, oralarda oturmak çok iyi geliyor. Ayrıca aşağıdaki alışveriş yerlerine de mağazalara gitmek de güzel geliyor. Piyasa kırmızıyken yapılacak en mantıklı şey herhalde. Sakin kalmak. Kesinlikle. Bir her şeyi unutmak gerekiyor. O heyecan, korkunun geçmesi gerekiyor doğru karar vermek için. O panik de herhalde çok yanlış yaptırıyordur insana. Evet, kesinlikle öyle. Bu senin 3. kariyerin galiba. Evet, değil mi? Böyle bir evet. kariyer hiç hayal edebilir miydin? Hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Kesinlikle. Ama gerçekten bana sürpriz oldu ve iyi ki de bu sürpriz olmuş diyorum. Yani 2 kariyer geçirmişim. Hayatımın işini buldum sanki. Ya Evet. çok ilginç bir şey söylüyorsun. Evet. Hayatının işini emekli olduktan sonra buldun o zaman. Aynen öyle. Siyah kuğu finansal piyasada kötü anlama geliyor. Evet. O zaman buradan uzaklaşıyoruz. Ne anlama geliyor? Beyaz koyuya bakalım. Bir dakika, çok yanlış bir yerde duruyormuşuz hakikaten. Siyah kuğu ne anlama geliyor? Siyah kuğu demek ya piyasanın çok kötü olması, Hiç, kötü haberlerin gelmesi falan. Aman bu tarafa Beyaz doğru. kuğulara gidelim. Beyaz kuğulara gidelim. Hepsi ama aslında doğru, hayvanlarla sembolize ediyorlar. Evet, ayı boğa. Bu ayı boğayı da şöyle bulmuşlar. Ayılar yukarıdan aşağı doğru pençeyle karşısındaki avına saldırıyor. Yukarıdan aşağı. Yani İndiriyor fiyat yani. düşüyor ya ayı. Boğalar da boynuzluyor aşağıdan yukarı. Şey var mı hiç Kamil abla? Yani diyelim hani bir tane bir kadın, hiçbir ekonomik şeyi de yok, çalışmıyor da ama bu yatırımlardan sonra kendi hayatını idame ettiriyor. Öyle bir hikaye var mı aklında seni çok etkileyen? Ya aslında o kendimim. Çok güzel benim yani. 35 bin lira şu anda emekli maaşım. Düşün daha önce daha da düşüktü ve 2 çocuk geçindiriyorum. Yani 2019'dan beri sadece emekli maaşım var. Yani bu piyasada olmasaydım yani bilmiyorum çocuklarımı nasıl okuturduğumu, nasıl geçindirirdim hayal bile edemiyorum yani. Şeye hayret ettim. Marketlere aslında kasiyer olmak için CV bırakıyorsun değil mi? Evet. Bu da çok enteresan. Yıllarca finans sektöründe, kamuda büyük emeklerle uzman olarak, yönetici olarak çalışıyorsun ama emekli olduktan sonra hala çalışmaya ihtiyaç var. Evet. Diğer taraftan da aslında tecrübeli insanlara çalışma alanı yok. Öyle bir dünya yok. Evet. Hep şey diyoruz mesela bir işlem kararı verirken, üzgünken, yorgunken, hastayken kesinlikle karar vermeyin diyoruz. Yani çok acayip etkili. O yüzden hani bir yere atıp tamamen uzaklaşmak diyorum. Öyle atıp uzaklaştığında aslında o duyguları yenmiş oluyorsun. Yani aşk acısı çekerken alım satım yapmayın. Olmaz.